Etrafınıza bakın. Bazı insanlar var, hayat onlara daha kolay geliyor gibi. Daha az şikayetleri var. Daha az yoruluyorlar. Daha az takılıyorlar. Ve siz kendinize soruyorsunuz. Onların farkı ne? Şans mı? Para mı? Koşullar mı? Hayır. Bu videoda mutlu insanların zihinlerinde ne olduğunu psikolojinin derinliklerine inerek inceliyoruz. Sonuna geldiğinizde mutluluğun bir karakter meselesi değil, bir alışkanlık meselesi olduğunu göreceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Ama özellikle beşinci madde, yıllardır kendinizi neden bu kadar yorduğunuzu tek cümleyle açıklayabilir. 1. Önce kendilerini düşünüyorlar. Mutlu insanlar bencil değildir. Ama bir şeyi çok iyi bilirler. Boş bir kaptan kimseye bir şey veremezsiniz. Bu yüzden önce kendilerini doldururlar. Kendi ihtiyaçlarını, kendi enerjilerini, kendi sınırlarını ciddiye alırlar. Bunu yaparken suçluluk hissetmezler. Çünkü şunu anlamışlardır. Kendinize iyi bakmanız, başkalarına daha iyi bakmanızı sağlar. Mutsuz insanlar ise tam tersini yapar. Önce herkesi, sonra kendilerini düşünürler. Ve çoğu zaman sıra kendilerine hiç gelmez. Psikolojide buna oksijen maskesi prensibi denir. Uçakta önce kendinize takarsınız, sonra başkasına yardım edersiniz. Çünkü siz düşerseniz kimseye yardım edemezsiniz. Mutlu insanlar hayatı bu prensiple yaşar. Sen ne zaman önce kendine taktın o maskesi? 2. Başkalarının düşünceleriyle kendilerini kısıtlamıyorlar. Ne düşünürler? Yanlış mı anlarlar? Garip mi karşılarlar? Bu sorular tanıdık geliyor mu? Mutlu insanlar da bu soruları duyar. Ama bu sorulara farklı bir cevap verir. Önemli değil. Bu umursamazlık değildir. Bu kendi hayatlarının sorumluluğunu almaktır. Başkalarının düşüncelerini merkeze aldığınızda aslında kendi hayatınızı onların eline vermiş olursunuz. Mutlu insanlar bunu fark etmiştir ve o anahtarı geri almıştır. Psikolojide buna iç kontrol odağı denir. Hayatınızın kontrolünün sizde olduğuna inanmak. Dışarıdan değil, içeriden yönetmek. Bu küçük bir zihin değişikliğidir. Ama hayatı tümüyle değiştirir. 3. Onay aramıyorlar. Mutlu insanların en belirgin özelliklerinden biri şudur. Bir şey yaptıklarında başkasının iyi yapmışsın demesini beklemezler. Kendi içlerinde bir pusula vardır ve o pusulaya güvenirler. Onay arayan insan ise sürekli dışarıya bakar. Beğendiler mi? Doğru mu yaptım? Yeterince iyi miyim? Bu sorular hiç bitmez. Çünkü dışarıdan gelen onay hiçbir zaman yeterli olmaz. Psikoloji bunu şöyle açıklar. Dışsal onay geçicidir. Bugün alkışlayan yarın eleştirir. Ama içsel onay kalıcıdır. Mutlu insanlar bu gerçeği erken öğrenmiştir ve hayatlarını kendi alkışları için yaşarlar. 4. Herkesi memnun etmeye çalışmıyorlar. Mutlu insanlar herkese evet demez. Herkesi mutlu etmeye çalışmaz ve bunu yaparken suçluluk hissetmez. Çünkü şunu bilirler. Herkesi memnun etmeye çalışmak aslında kimseyi memnun edememektir. Ve en önemlisi, herkesi memnun ederken kendinizi memnun edemezsiniz. Mutsuz insanlar ise tam tersini yapar. Bir hayır demedikleri için saatlerce düşünürler. Birinin üzüldüğünü görünce kendilerini sorumlu hissederler ve sonunda kendi istediklerini yapmaktan vazgeçerler. Mutlu insanlar şunu anlamıştır. Herkesin sorumluluğu size ait değildir. Herkes kendi mutluluğundan kendisi sorumludur. Bu sınırı çizmek sizi kötü yapmaz. Sizi özgür yapar. 5. Kendilerine karşı nazikler. Bu madde belki en önemlisi. Mutlu insanlar hata yaptıklarında ne yapar? Kendilerine bir arkadaşa davranır gibi davranırlar. Olur. Bir dahaki sefere daha iyi yaparım. Bu benim tüm değerimi belirlemez. İnsan hata yapar. Mutsuz insanlar ise tam tersini yapar. Kendilerine en sert eleştirmen olurlar. Küçük bir hata için saatlerce kendilerini yargılarlar. Ve o yargılama onları bir sonraki adımdan alıkoyar. Psikolojide buna öz şefkat denir. Kendinize karşı nazik olmak. Kendinizi de
sevilmeye değer biri olarak görmek. Araştırmalar gösteriyor ki öz şefkat düzeyi yüksek insanlar daha az depresyon, daha az kaygı ve daha fazla yaşam doyumu yaşıyor. Kendinize en son ne zaman nazik davrandınız? 6. Kafaya takmıyorlar. Mutlu insanlar her şeyi çözmeye çalışmaz. Her şeyi anlamlandırmaya çalışmaz. Her şeyi kontrol etmeye çalışmaz. Olan oldu derler ve devam ederler. Bu sığlık değildir. Bu, neyin değişebileceğini, neyin değişemeyeceğini ayırt etme becerisidir. Psikolojide buna bilişsel esneklik denir. Zihni bir konuya yapıştırmamak, gerektiğinde bırakabilmek. Mutsuz insanlar ise bırakmakta zorlanır. Aynı düşünceyi tekrar tekrar döndürür. Neden böyle oldu? Ne yapabilirdim? Ya şöyle yapsaydım? Bu sorular cevap vermez. Sadece yorar. Mutlu insanlar şunu bilir. Bazı soruların cevabı yoktur. Ve cevabı olmayan sorulara enerji harcamak en büyük kayıptır. 7. Hayatı kendileri için yaşıyorlar. Bu madde kulağa basit gelir. Ama çoğu insan bunu hiç yaşamamıştır. Hayatı kendiniz için yaşamak şu anlama gelir. Kararlarınızı başkası ne der diye değil, ben ne istiyorum diye verirsiniz. Giydiğiniz kıyafet sizin için. Seçtiğiniz iş sizin için. Kurduğunuz ilişkiler sizin için. Mutsuz insanlar ise hayatlarını bir seyirci kitlesine oynarcasına yaşar. Sürekli bir sahne vardır ve o sahnede iyi görünmek zorundadırlar. Ama mutlu insanlar o sahneyi terk etmiştir. Perde arkasında seyircisiz kendi hayatlarını yaşarlar ve orada bulurlar gerçek mutluluğu. Çünkü kimseyi oynamak zorunda değillerdir. Sadece kendileri olurlar. 8. Kaybettiklerine değil ellerindekine bakıyorlar. Mutlu insanların son sırrı belki de en basit olanıdır. Aynı hayatı iki farklı insan yaşayabilir. Biri kayıplara odaklanır, diğeri elindekine. Ve bu küçük fark iki tamamen farklı hayat deneyimi yaratır. Psikolojide buna minnettarlık pratiği denir. Elindekini görmek. Küçük şeylerde anlam bulmak. Bu da geçer. Demek yerine bu da güzeldi diyebilmek. Mutlu insanlar mükemmel bir hayata sahip değildir. Sadece ellerindekine daha çok bakarlar. Ve bu bakış açısı zamanla bir alışkanlığa dönüşür. Beyin giderek daha fazla iyiyi görmeye başlar. Kötüyü değil. Bugün konuştuklarımız doğuştan gelen özellikler değil. Hepsi birer alışkanlık. Ve her alışkanlık öğrenilebilir. Mutlu insanlar şanslı doğmadı. Sadece belirli şeyleri yapmayı seçti. Ve siz de seçebilirsiniz. Eğer bu videodan ben de böyle olmak istiyorum hissettiyseniz, yorumlara sadece ben de yazın. Burada yalnız değilsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.